Bugün sıfırdan tatlı su akvaryumu kuruyoruz. Şimdi öncelikle gerekli olan malzemeleri paylaşacağım sizlerle. Aslında bu birazcık daha düşük bütçeli bir akvaryum olacak. Benim zaten mevcutta çok büyük bir akvaryumum var. Bunu ek olarak yavrularım için tasarlayacağım ama siz de eğer tatlı su akvaryumu alacaksanız ve daha düşük bir bütçeyle kurmak istiyorsanız bu video sizler için olacak. Başlıyoruz. Şimdi bu Aqua Wing markasının model AQF 350 olan ürünü. Şimdi açtığımızda içinden şunlar çıkacak. Şimdi temel şeyimiz bu zaten. Sonrasında içinden zaten kendisinden karbonlu şöyle bir filtresi çıkıyor. Bakın bu şu içinde gördüğünüz siyah şeyler karbon, bunun aktif karbon. Yani filtre görevini görecek olan bir biyolojik doğal bir malzeme. Sonrasında yine içinden şu şekilde şöyle motoru ve aletleri çıkıyor. Sonrasında bu şekilde bir aktif karbon var. Bu aktif karbonu bunlar olsa da ben şöyle bir küçük file edindim ve bu fileye bundan koyarak bu işlemi tamamlayacağım. Sonrasında yine bu dış filtremizin içerisine yerleştirmek için şöyle bir biyolojik süngerimiz var. Bunu böyle çok küçük bir şekilde keseceğiz ve şu kısma gelene kadar yerleştireceğiz. Bu aslında çok gerekli mi? Değil, ama bence bakterilerin daha iyi barınabilmesi için, akvaryumumuzun daha sağlıklı bir bakteri kültürü oluşturabilmesi için gerekli. Bunu biz küçük bir şekilde keseceğiz. Bu bizim için neredeyse bir sene boyunca yeterli olacak. Oldukça da ucuz bir malzeme. Sonrasında Oase'nin böyle bir bakteri kültürünü düzenleyecek Clear Water var. Şuradan alabilirsiniz ismini de. Bu ürünün tamamını biz akvaryumumuza boşaltacağız. Ben zaten bakterili bir su kullanacağım. Yani kendi akvaryumumdan buraya su ekleyeceğim. Şu an herhangi bir hastalık olmadığına emin olduğum için. Ancak siz onun yerine bir canlı bakteri kültürü edinebilirsiniz. Ya da bu tarz benim gibi bir akvaryumdan taşıma imkanınız varsa Clear Water Oase'nin edinebilirsiniz. Sonrasında ise tabii ki bir ısıtıcımız var. Ne olmazsa olmaz derseniz bir şelale filtre olmazsa olmazdır. Bir de ısıtıcı. Isıtıcımız yine ortalama 40 litre içinde olan küçük bir Atlantik'in bir ısıtıcısı. Bu ısıtıcı benim için çok yeterli olacak. Ekstrem bir şeye ihtiyacım olmayacak. Burada 32'ye kadar ısıyı koyabiliyorsunuz. Ki yeni bir akvaryum için ve yavrular için de 26-27 dereceler ideal sıcaklıklardır. Ek olarak neye ihtiyacınız var? Ek olarak tabii ki seçeceğiniz balık grubu çok önemli. Yani benimki gibi bir akvaryumunuz varsa eğer, yani ortalama en fazla 50 litre ise çok ciddi bir balık yoğunluğunun olmaması gerekiyor. Tetra gruplarının daha çok tercih etmeniz gerekiyor. Ve tetra gruplarında da yine böyle birbirine zarar verebilecek, atıyorum tetrazon gibi balıklar almamanız gerekiyor. Ben dediğim gibi molimizin daha önceki doğuran ve şu an 1,5 ayda ulaşan yavrularını bu akvaryuma taşıyacağım. Ancak siz herhangi bir tetra eşleşmesi de yapabilirdiniz. Şu an çöpçüler onu hırpalayacağı için, yavruları hırpalayacağı için çöpçü almayacağım. Ancak siz şuraya koyacağım bu çöpçülerden tercih edebilirsiniz. Benim diğer akvaryumda var ve çok memnunum. Hem yüzmeleri çok eğlenceli hem izlemesi çok keyifli çöpçüler. Birazcık büyüdüklerinde ben de tekrar ekleyebilirim. Şimdilik ben sadece şu şekilde elma salyangozlarım var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu elma salyangozlarımı ekleyeceğim içlerine. Bu da camı temizlesin diye. Ayrıca eğer benim gibi silindirik bir akvaryumunuz yoksa, normal bir akvaryum aldıysanız bir yüzey temizleyici de almanızı öneririm. Şu şekilde bende olanı buraya koyuyorum. Burada ucuzuna kaçmayıp doğru bir ürün alırsanız eğer yıllarca kullanırsınız zaten. Bu filenin içerisine aktif karbon yerleştireceğim. Bu hem suyun daha iyi süzülmesini sağlayacak, hem temizlenmesini sağlayacak, hem de aslında bakteri kültürünü içinde barındıracak ve tutacak bu karbonumuz. Yani ben markalı bir şey tercih ettim. Çok zorunda değilsiniz. Ama bana Malawi'den bunu önerdiler. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bundan benim bu küçücük şelale filtrem için şöyle alıyoruz. Yani 2 yemek kaşığı falan yeterli olacak. Sonrasında bunun böyle küçüklerini süzdürüyoruz. İçerisine pislik bırakmaması için şöyle yapabilirsiniz. Daha şöyle göstereyim. Bu şekilde yapıyoruz. Ve sonrasında bakın bunlar şu kare kare olan yerlere dışa gelecek şekilde
bunları yerleştiriyoruz şöyle. Şimdi bu süngeri şurası için hemen kesip geliyorum ben. Şimdi bu ikisini buna yerleştiriyorum. Şöyle. Uzun olmasına gerek yok bu arada. Şuraya kadar gelse yeterli. Yani şuradaki çıtaya kadar süngerin gelmesi yeterli olacak. Bakın filtreyi, yani bu biyolojik filtreyi buraya kadar yerleştirdik. Bunun üstünde yok. Sonrasında bunun da üzerine bunu koyacağız. Evet, bunu da bakın bu şekilde arka kısmına yerleştirdik. Bakteri tutumunu artırması ve suyu daha berrak hale getirebilmesi için. Ön tarafta bir biyolojik filtre koyduk. Onun dışında bakın hiçbir şey yok. Boş. Tamam. Önerdiğimiz ürünü kurmadan geçmemiş olalım. Bu biyolojik filtre olayları ile ilgili de çok az şey var bence. Benim gibi amatörseniz anlamak zaman alıyor. Bunu bu şekilde kuruyoruz. Sonra bunu akvaryumumuza yerleştireceğiz. Şöyle bir kapağı var. Bu kapağı da böylece koyuyoruz. Başka bir işimiz yok bununla. Bu böyle kurulmuş oluyor. Kafanız çok karışık biliyorum. Çok zor geliyor biliyorum. Akvaryumun hiç böyle bir şey olmadığını tahmin ediyordunuz biliyorum. Ben de bundan yaklaşık 3 ay kadar önce böyleydim. Bu yüzden aslında öğrendiğim ve deneyimlediğim her şeyi sizle paylaşmak istiyorum ki benim gibi onlarca hastalıktan sonra bakteri kültürünüz oluşmasın. Şimdi bu arada az önce bahsetmeyi unutmuşum. Şöyle bir ağ da edinseniz sizin için iyi olabilir. Yani bu balık tutmak için sizin hep kurtarıcınız olacak. Bu bir setti. Şuraya bulabilirsem Malawi'deki linkini koyarım. Şundan da bahsedeyim. Ben her şeyi İzmir'de Malawi'den alıyorum. Yani şöyle internet siteleri de var ve var olan tüm ürünler burada da var. Bu İzmir Bornova Özkanlar tarafında çok güzel ve İzmir'in galiba en büyük akvaryumcusu. Asla pişman olmazsınız. Orada özellikle Burak Bey, Erkut Bey size her konuda çok detaylı yardımcı olurlar. Ayrıca internet siteleri var. Tüm Türkiye'den de sipariş verebilirsiniz. Fiyatları piyasanın çok çok altında. Filtremizi hiç bozmadan aynen bu şekilde motor içinde kalıyor. Diğeri ise dışında kalıyor. Bu şekilde koyuyoruz. Burada ısıtıcının şu kısmında zaten burada görünmüyor belki ama sayılar var. Bu sayılara göre siz ısıyı ayarlıyorsunuz. Mesela 26-27'ye getirmişim ben. Bu ısılarda da çalışması makul. Bundan arındırdık. Bu şekilde bakın. Pis bir suyu çıktı. Düzgün bir şekilde bizim şurasından keserek koymamız lazım. Bakın bu şekilde aktardığımızda bunu herhangi bir bulantı yaşamayacağız. Yani yaşayacağımızdan daha az yaşayacağız. Bu işlemi de yapmanızda fayda var. Balıkları koymadan önce. Çünkü sonrasında kuma ne zaman dokunursanız o zaman içinden ciddi bir pislik kalkıyor olacak. O yüzden şimdi yapıp böyle birazcık düzlerseniz sizin için daha iyi olur. İleride yapamayacağınız için. Filtremiz güzel bir şekilde çalışıyor. Artık bir su düzenleyiciye ihtiyacımız var. Eğer siz akvaryumunuzdan su alamıyorsanız, yani bu sizin ilk akvaryumunuzsa bir bakteri düzenleyicisi alabilirsiniz. Şimdi ben zaten bakterili olan akvaryumuma şöyle bir ürün alıyorum. Bunu Malawi İzmir'den temin ettim. Bu bir Clear Water Bacteria denen bir ürün. Yine Oasel'in. Benim diğer akvaryumdaki tüm ekipmanlar Oasel'in bu arada. Çok memnunum. Sanırım geldik en eğlenceli kısma. Bunlar elma salyangoz. Bunları da akvaryumumuza ekleyeceğiz. Şimdi çok önemli bir şeyden daha bahsedeceğim. Eğer siz akvaryumcudan gidip yeni balık aldıysanız, benim gibi kendi yavrularınızı bu akvaryuma taşımıyorsanız, şeyde alacaksınız ya, poşette. Bu poşeti var olan akvaryumunuzun artık kurulu olan, ısısı, bakterisi oturmuş olan akvaryumunuzun üzerine bu şekilde yatırıyorsunuz. Bu şekilde 20 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonrasında bunu çıkarıyorsunuz yine poşetiyle. Bir kabın içerisine, boş bir kabın içerisine akvaryumunuzdan bir bardak su alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Onu da açıyorsunuz, yırtıyorsunuz, balıkları içerisine aktarıyorsunuz. Ardından burada da bir 10 dakika bekliyorlar. Sonrasında da tak diye böyle boşaltmıyorsunuz asla. İçinden o aldığınız şu tarz bir ağ ile balıklarınızı alıyorsunuz, içerisine koyuyorsunuz. Asla dışarıdan gelen bir akvaryum suyunu kendi akvaryumunuza katmıyorsunuz. Beyaz melek olursunuz, aylarca uğraşırsınız. Şimdi biz bunlara düzenli bakarsanız
güzel böyle bir çöpçüde alırsanız akvaryumunuza hiçbir şey olmaz. Benimkiler yavru olduğu için tartaklama ihtimali var. Yani komando çöpçüleri aslında barışçılar ama ne olacağı belli olmaz. Bu yüzden şimdilik eklemeyeceğim. Belki biraz daha sonra. Bu videonun sonuna geldik şu anda. Umarım akvaryumumuz günler içerisinde daha net bir renk alacak. Suyun rengi netleşecek. Balıklar hızla büyüyecek ve onları haftada 2 kere ben en azından Artemia ile besliyor olacağım. Onunla ilgili bir videom vardı. Ona da TikTok kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Yani ben çok amatörüm. Lütfen linçlemeyin. Bu bir amatör hobicilik kanalı. Lütfen linçlemeden yorumlar yapın ki üzülmeyelim. Ayrıca katkılarınız, önerileriniz beni çok mutlu eder. Eğer size soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben yanıtlamasam bilen birileri akvaryum sektöründen illaki çıkar ve yoruma sizleri yanıtlar. Umarım güzel bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Takip ederseniz bu videoların devamı gelir. Takip etmezseniz yüksek ihtimalle çok yakında benim hevesim kırılır ve bu videoların devamı gelmez. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.